Selamlar Asya Teknoloji'nin güzide takipçileri. Bu hafta sizlerle Watch 7 birebir yani W57 ve DT8 Max'ın karşılaştırma videosunu çekeceğiz. Bütün farklarından da bahsetmeye çalışacağım arkadaşlar. Birinin grisini, mat grisini, birinin de parlak siyahını açtım. Telefona da bağlayacağız. Burada uygulamasına da bakacağız bu arada. Güzel bir video olması için elimden geleni yapacağım dediğim gibi. Bunu başında söylemiştim ama sonunda bir daha söylemiş oldum. Neyse. Siz de benden desteklerinizi esirgemeyin lütfen. Kanalıma abone olarak ve videolarımı beğenip paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Haydi şimdi geçelim videomuza. Başlayalım. Evet sevgili dostlar. Şimdi önce tasarımından bahsedelim. Bu Watch 7 birebirimiz. Watch 7, Watch 8 diye de satıyorlar şu anda bunu. Dikkatli olun. Şimdi bunda kasasını şöyle bir inceleyelim. İkisinin kasası da 45 milim bu arada. Şöyle kasaları 45 milim. Bu hafta bu arada yazarak farklarını anlatacağım. Geçen DT7 Pro Max ve W57 karşılaştırma videosunda birisi yorum atmıştı. Yazarak anlatsanız da hiçbir şey anlamıyoruz diye. O yüzden yazarak anlatıyorum. Şimdi şuraya kalemim yazmıyor. DT8 Max. Şuraya da W57 diyorum. Öyle çekiyorum. Evet. Şimdi kasalara gelelim. 45 milim. Kasası 45 milim. Kasası 45 milim. İkisinin de kasası 45 milim arkadaşlar. Şöyle biraz daha uzaktan daha net göstereceğim size şimdi. Yanlarında tuş var. İkisinde döndürme tuşu aktif bir şekilde çalışıyor. Altta tuş var. İkisinde burada mikrofonu var. İkisinde burada hoparlörü var. Şimdi DT8 Max'te parlak kasa var. Bunda hem parlak hem de mat kasa var. Kasa dedik. Böyle yazdık. Parlak kasa, parlak ve mat kasa. İkisi birlikte var bu modelde. Ondan sonra bu modelde kordon kilit özelliği var. Önemli bir özellik. Bu modelde kordon kilit özelliği yok. Bu kordon kilit özelliği ne işe yarıyor, ne işe yaramıyor? Ondan bahsedeyim arkadaşlar hemen. Şöyle bunu çıkaralım. Bunu da çıkaralım. Şimdi bakın DT8 Max'a takıyorum bunu. Oluyor. Herhangi bir olmama problemi yok bu arada. Gayet de güzel oluyor. Ama böyle kendi kendine çıkma sorunu olabiliyor. Tek parçalarda şöyle çektiğiniz zaman şu aradan ayrılabiliyor. Kordon kilidi olmadığı zaman. Kordon kilidi büyük bir artı o yüzden sevgili dostlar. Bunda mesela böyle bir çıkma olmaz. Evet, kordon kilidi yazalım. Kordon kilidi yok. Var. Şimdi geri takalım. Ondan sonra cihıma şarj olurkenki durumlarına bakalım bir. Satış değil tanıtım kanalıyız ama her şeyi sponsorlu çekiyoruz. Ya çok komik ya. Salak salak videolar çekiyorlar. Bu DT8'in şarj aleti arkadaşlar. Şarja koyduğunuz zaman otomatik olarak açılıyor ve şarj olurken böyle bir ekran var. Şöyle yanda dönüyor. Bunun şarj aleti buna olmaz. Gördüğünüz gibi olmuyor. Ondan sonra W57 bir şarja takalım. Onu da şarj olurken görün. Bu da W57. Şarj oluyor ve böyle bir açılma işareti çıkıyor bunda. Direkt açılıyor. Şarj şeyini göstermiyor. Buradan gösteriyor. Şarj olurken vardı bunda. Nereye gitti lan? Heh. Bu şarj olurken bu şekilde görünüyor. Yan dönünce bu da yan dönüyor arkadaşlar. Bakın bu şarj olurken böyle gözüküyor. DT7, DT8 Max, DT7 Pro Max hepsi aynı bu arada. Şarj olurken. İkisi de yan döndüğü zaman böyle oluyor. Evet. Aynı zamanda açmış da olduk. Şöyle bir elimize alalım. Çıktık. Evet. Ekranları şöyle göstereyim. İkisi de Infinity ekran. Yani sonsuz ekran özelliği var ikisinde de. Bunun ekranı 2 inç. Bunun ekranı 1.95, 1.99 da diyebiliriz buna. İnç. Evet, ekranlardan bahsettik. Ekranlar neredeyse aynı. Şöyle yaparsak eğer arkadaşlar ekranın çerçevesini çok daha rahat göreceğiz. Fenerleri bir açalım. Evet, şimdi ikisinin fenerini açtım. Hem ekran kalitelerini hem ekran şeyini gösteriyorum. Bakın aşağı yukarı aynılar. Çok ince bir
şey var. 0.01 inç daha büyük. DT8 bu arada, bilginiz olsun. Şimdi menüye girelim. Dur, menüye girmeden başka bir şeyden bahsedebilir miyiz? Üstten çektiğimiz zaman bunda şunun ekranı daha canlı. W57'nin ekranı daha canlı bu arada. Daha canlı. Cihat canlı. Retina. Bunda IPC. Bu şekilde üstten çektiğiniz zaman. Bunda üstten çektiğiniz zaman iki parçalı bir ekran var. Soldan çektiğimiz zaman bunda telefonun kare kodu, hava durumu ve son kullandığınız uygulamalar. DT8 Max'ta bildirimler, BT Kal seçeneği ve son kullandığınız uygulamalar var. Bundaki BT Kal burada arkadaşlar. Bunu da burada açıyorsunuz. Bunda da telefon görüşmesi yapabilmek için, saatten telefon görüşmesi yapabilmek ve Siri'yi kullanabilmek için bu seçeneği açmanız gerekiyor ve telefona ayrıyetten bağlamanız gerekiyor. Bilginiz olsun. Ondan sonra alttan çektiğimiz zaman bunda bildirimler görünüyor. Bunu alttan çektiğimiz zaman da menüye giriyor sevgili dostlar. Sola çektiğimiz zaman ikisi de aktivite kontrolünü açıyor. Bunda ateş ölçer var ekstra olarak. Ateş ölçer yazayım. Ateş ölçer. Ahmet Sefa ateş ölçer. Yok. Bunda yok. Kalp sensörü var. Bunlar hepsi var zaten. Şimdi menülerine girelim bir. DT8 Max'ın menüsüne de girelim. Şu alt tuştan bahsedeyim, pardon. Bunun alt tuşuna bastığınız zaman, ikinci tuşa bastığınız zaman ekranı kilitliyor. DT8 Max'ın ikinci tuşuna bastığınız zaman son kullandığınız uygulamaları buradan kapatabiliyorsunuz, görebiliyorsunuz. Orijinal Apple Watch 8'deki gibi. Bu güzel bir hava katmış bu arada. Şimdi menülere girelim. Bunda menüye girmek için buradaki tuşa basıyorsunuz. Bunda menüye girmek için ekranı kaydırıyorsunuz. Aynı menü sütunu alalım. Evet. Şöyle yapalım. Evet. Şimdi menü. İkonlar ufak. Ufak. Menü orijinale yakın. Yazdık. Evet. Şimdi ikisinde de yuvarlatma tuşu aktif bu arada. Yani çevirdiğiniz zaman uygulamayı açıyor. Çevirdiğiniz uygulamayı açıyor. Şöyle yapalım. Bakın çevirdiğiniz zaman çevirdiğiniz uygulamayı açıyor sevgili dostlar. Bunda da yine aynı şekilde çevirdiğiniz zaman çevirdiğiniz uygulamayı açıyor. İkisinin de şeyi aktif. Akışkanlığına bakalım şöyle hızlıca. Akışkanlığı üzerinden puanı siz verin sevgili dostlar. Bunu ben yazmıyorum. Puanı size bırakıyorum. Akışkanlık puanını yorumlara belirtin lütfen. Evet. Menü. Menü. Orijinale uzak, yakın. Menü orijinale uzak, yakın yazdık. Always on display özelliği ikisinde de var. Yani ikisi de bu ekran zamanı şöyle always bright dedik. İkisi de bu şekilde gözüküyor bakın. Bu saatte DT8 Max'ta sürekli açık ekran özelliği var. Yani kapatmazsanız bu böyle sürekli açık kalıyor. Always on yazıyorum. Always on bright diyelim buraya. Var. Var. Bunda sürekli saat gözüküyor. Saat. Yani W57'de şu saat var ya, bu hep duruyor burada. Hiç kapanmıyor. Bu DT8 Max'ta, DT7 Pro Max, DT7 Max, DT serisinde ise bu saat 30 saniye sonra yok oluyor arkadaşlar. Şu saat 30 saniye sonra yok oluyor. Ama buna yeni bir özellik getirmişler. Bu ekranı kapatmazsanız hiç kapanmıyor. Sürekli açık kalıyor ekran. Sürekli menü açık kalıyor yani. Sürekli açık var. Sürekli açık yok. İkisi de suya dayanıklı, toza dayanıklı, dayanıklı, dayanıklı. İkisinin de uygulamasında 500'den fazla kadran var. İkisinde de Türkçe dil desteği var. DT8 Max'ta 11 tane menü stili var. pardon, W57'de 8 tane menü stili var sevgili dostlar.
Bu şeyi size bırakıyorum bu arada dediğim gibi. İkisinde de sesli asistan var. Siri yazıyorum şuraya. Siri var. Siri var. İkisinde de var. Bu modelde Siri'yi aktif etmek için uygulamadan girebilirsiniz veya şu tuşa uzun bastığınız zaman da sesli asistan aktif açılıyor. Sesli asistanı kullanabilmek için bu seçeneğin bağlı olması lazım. Bu modelde ekrana iki kere tıkladığınız zaman sesli asistan kısa yolu açılıyor. Bilginiz olsun. Yan tarafa uzun bastığınız zaman bunda ne oluyor göstereyim. Uzun süre basılı tuttuğunuz zaman buna reset atıyor. Şu anda reset attım. Hard reset attım. Buna uzun süre basılı tuttuğunuz zaman ne oluyor? Bakalım. Ses kontrolü açıldı. Gidecek mi? Gitmedi. Bu WL'de hard reset bu arada arkadaşlar. Bu iki tuşa aynı anda basıyorsunuz ve hard reset atıyor. İki tuşa aynı anda bastığınız zaman. Bu saati kapatmak için alttaki tuşa basıyorsunuz. Uzun basılı tutuyorsunuz ve kaydırıyorsunuz. Bu saatte de yine aynı şekilde alttaki tuşa basılı tutuyorsunuz. Ekranı kaydırıyorsunuz. Ben mi basamıyorum ya? Heh. Evet. İkisinin de kapatma menüsünü göstereyim size. Bunda yenile var. Restore ediyor. Bunda acil arama var. Kapat böyle kaydırdığınız zaman kapatıyor sevgili dostlar. Ondan sonra ayarlarına bakalım. Bunun ayarlarında dil seçenekleri, kadran değiştirme var. W57'imizde ne varmış bakalım birebir modelimizde. Evet, bunda yine karartma, ekran zamanı, titreşim var, bildirim sesi, zil sesi var bu saatte. Bu saatte de yine aynı şekilde zil sesi ve bildirim sesleri var. Ondan sonra başka ne anlatabiliriz? Saatle alakalı başka bir şey var mı? Sensörler, bunda ten sensörü var. Yani teninize dokunmadan ölçüm yapmıyor. Bu saatte öyle bir ten sensörü yok. Teninize dokunmadan ölçüm yapabiliyor. Yani masayı da ölçebiliyor. Bazı insanlar istemiyor onu. Niye istemiyor? Hani ne fark edecek oradan oraya ölçse? Onu bilmiyorum. Zaten çakma saat arkadaşlar. Neyse bir şey demiyorum. Şimdi ikisinin uygulaması da burada. W57'nin uygulaması Wear Pro. Bu da DT serisinin uygulaması. Uygulama arayüzlerine bakalım. Uygulamaya giriyoruz. Agree. Hadi agree dedik. Uygulama kullanırken izin veriyoruz. Bunlara izin vereceğiz arkadaşlar. Turistin işi diyoruz. Siz de misafir girişi diyorsunuz. Kaydetmek diyoruz. Giriş diyoruz. Bunları açıyoruz. iPhone'larda da bunlara izin veriyorsunuz. Android'lerde böyle açıyorsunuz. Konum izni açabilirseniz açın. Şimdi bağla diyelim teçhizat. Uygulama kullanırken izin ver. Buradan WatchED'imizi bulsun. M-Active Pro'nun içi bu şekilde. İşte burada WatchED yazıyor. iPhone'larda biraz daha değişiklik var. Uygulamalarda yine iPhone'larda değişiklik var. İşte bunda çağrı bildirimi, SMS bildirimi falan filan bunlar gözüküyor ya. iPhone'larda bunlar gözükmüyor. Sadece sosyal medya uygulamaları gözüküyor. iPhone'larda M-Active Pro'da bilginiz olsun. Böyle farklılıklar var. Arama yönetimi şöyle kadranlara bir bakalım. Evet. Yine 500'den fazla kadran var. Ücretli de kadranlar var bunda. Ücretsiz de bir sürü kadran var. Çok fazla kadran seçeneği var. Şimdi ve istediğiniz saati yine buna kadran olarak atabiliyorsunuz. Bu da DT serisinin DT8'in uygulaması Wear Pro. Cihazı bağla diyelim. Evet 3V. Bu da bağlansın. Evet bu da bağlandı. Tamam. Evet. Bu da DT serisinin uygulaması sevgili dostlar. Yine kadranlara tıklayalım. iPhone'da da Android'de de bu aynı bu arada bilginiz olsun. Kadran seçeneği belki farklıdır. iPhone'larda ona ayrıyetten bakarız. Yine 500'den fazla kadran var. Bunda ekstra olarak NFC var. Gelelim geri. Kalem kurumuş. Ne kadar uzun sürdüyse demek ki bağlam. Bak buraya yazmıştım. NFC var. NFC yok. GPS var. GPS var arkadaşlar. İkisinde de GPS var. Bunun GPS'i uygulamasında gözüküyor. Şöyle. Bir dakika eşleştirmiyorum şu anda onu. Şu spor dallarında görünüyor. GPS'i nerede yaptınız falan filan. Bu saatten alıyor yani bu veriyi bilginiz olsun. Bunun GPS'i kendi içinde uygulaması var. GPS uygulaması var. Şu uygulama yaptığınız kaydı, sporun kaydını buraya atıyor konumla birlikte. Evet. Her şeyi anlattık mı? Anlattık gibi. Şunu da bir sesine eşleştirelim. Şey için bağlı dedik.
ASA teknoloji, teknoloji, teknoloji. Burada hizmet var. Ayrıcalıklar dünyası. Bu şarkıyı dinlemediyseniz dinleyin efendim. Lütfen. Şunu açalım bakalım. Şimdi ses bundan çıkıyor. Bakın. Müzik kontrolü yapıyorum şu anda. Durdur başlat. İleri sar geri sar. Şimdi o çalsın yine. Ses ondan çıkıyor. Bakın. Ses DT serisinden çıkıyor. Tamam mı? Ses buradan çıkıyor. Ben W50'den bunu durduruyorum. Yani kontrol edebiliyorum. İkisinden de kontrol edebiliyorum. Bak ondan durdurdum. Şimdi. Ses şimdi bundan çıkıyor. Bak. Dur, güzel bir şey kaldı. Nerede müzik? Ses bundan çıkıyor arkadaşlar. Şimdi sesi buna yönlendireceğim. Pardon, onu şöyle yapabilirim. Niye uğraşıyorum ki böyle? Pardon. Evet, ses şimdi buradan çıkıyor. Evet, bunu bağlantı istiyor. Kontrol. Evet, ses de böyle. Müzik çalsın arkada. Evet arkadaşlar. Aşağı yukarı galiba bütün farklarını anlattığımı düşünüyorum. Şunu da parlaklığını açalım. Evet. Nasıl? Teknoloji, kalite, hizmetin adresi, ayrıca akıllar içindedir. Kadran kilidini yazmayı unuttuk. Hemen onu da yazalım. Evet. Bunda kadran kilidi var. Var. Bunda yok. Şöyle bileğimize bir takalım ve ölçüm de yapalım bir hemen. Şu anda ikisi de ölçüm yapıyor arkadaşlar. Bu 81'e gösterdi şu anda. Ölçümünü bitirmedi ama ölçüm bitince titriyor. Bir de buna bakalım. 83. Aralarında yine bir 5 birimlik bir fark var. 5 birimlik fark var. Bu bitirdi 78. 6 birim. 7 birim. Evet. 9 birim. Aralarında 9 birim bir fark var arkadaşlar. Bu biraz daha gerçeğe yakın gibi. Onun için bir sonraki videoda isterseniz tansiyon aleti ve nabız aletiyle, oksimetre ile bunların ölçümünü yapalım. Bütün saatlerin ölçümünü yapalım. Bir sonraki video öyle olsun mu? Bana bunu yorumlarda belirtin arkadaşlar. Ölçümler de bu şekilde gördüğünüz gibi. Yine şöyle tersten ölçelim bakalım. Bir şey fark edecek mi? Pardon. Yani bileğimin tersinden ölçüyorum şu anda. Hani tene, damara daha yakın, acaba bir şey fark edecek mi diye onu bir görelim. Bu arada V57'deki kendi kendine İngilizce olma sorunu tamamen çözüldü arkadaşlar. Artık olmuyor en son gelen güncellemeyle.
Gelen güncellemeleri yapın lütfen. Evet bakın terse çevirdim, iş değişti, görüyor musunuz? Demin 80'lerde ölçenler şimdi bir anda 90'lara falan çıktı. Şimdi son ölçtüğü 87'ymiş. Bir bakalım ne kadar ölçecek. ...92'de bitirdi. 87'de bitirdi bu da. Yani bu demin 77 ölçmüştü. Değil mi? 77 ölçmüş. 92 15 birim. Bu 87 88. Demek ki hala bu sensör olarak gerçeğe daha yakın. Evet. Kolda duruşları da bu şekilde. Bilekte duruşları. Yani gayet güzel. Bu saatler bu arada arkadaşlar en iyi ikisi. Geçtiğimiz haftalarda böyle saçma sapan bir saati çok iyi diye tanıtmış bir tane kanal. Ama inanmayın, leş gibi bir saat. Bir kere VR Pro kullanıyor yani. Utanmadan ona bir de iyi demeyin yani. Ayıp. Ayıp, ayıp, ayıp. W7 bir tık daha önde, onu söyleyeyim. Tabii siz de burada yorumlarınızı lütfen bana bildirin. Her şeyi anlattığımı düşünüyorum. Videonun da sonuna geldik artık. Video bitti. Yani öyle yazarak da anlattım, inşallah okuyabilmişsinizdir. İkisi de iyi. Gerçek anlamda bu saatler piyasadaki en iyi saatler arkadaşlar. Bu ve bundan bahsediyorum yani. Bu ikisinden bahsediyorum. Öyle sponsorlu video çekenlere inanmayın. Türkiye'de ilk bizde. Her şeyin ilki bizde. Ya affedersin ya. Neyse arkadaşlar. Türkiye'de ilk arkadaşlar. İlkler her zaman bizde. Ya bu çok komik geliyor bana ya. Neyse. Sponsorlu çalışanlara İnanmayın arkadaşlar. Çünkü o parasını alır, saatini alır ve yoluna bakar. Çok da umurunda değil. Sizin hizmet alıp almayacağınız, sizin üründen memnun kalmayacağınız, ondan sonra ürünü aldıktan sonra problem yaşayınca karşınıza muhatap buluyor musunuz, bulmuyor musunuz? Bu umurunda değil kimsenin. O yüzden sponsorlu çalışanlara İnanmayın. Sizleri seviyorum. Teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için. Önümüzdeki hafta yeni videoda görüşmek üzere. Lütfen kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ve kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Görüşürüz.